Peki hangi emzik? Markette zibilyon tane çeşit ve envai türde emzik var. Bakın aynen ben de gittim aldım sizin için. Hepsini inceliyoruz. Bir tane arkadaşımız dedi ki hocam ben daha eşi hamile 18-24 aya kadar hepsini aldım. İşte bunu yapmayın. Lütfen gereksiz harcamalara gerek yok. Önce bir bebeğiniz bakalım emziği almaya namzet bir bebek mi? Kendisi emziği kabul edecek mi? Etti varsayalım. Hangi aya kadar alacak? Nerede bırakacak bilmiyorsunuz. O yüzden lütfen ileri ayların emziğini 2 alının bir bedavaymış diye almayın. Önce 0-6 ayla bir başlayalım. Ki onu da biliyorsunuz neydi? Doğuma giderken yaptığınız çantanın içinde emzik olmayacak. Çünkü zaten emziğe başlama zamanınız 3. haftadan sonra veya 1. aydan sonra. Tamam, burada netiz değil mi? Anlaşıldı. Evet, şimdi gelelim farklarına. Bazı emzikler, bakın şimdi birazcık netleşti mi? Görebiliyor musunuz? Emziğin tümü, hepsi silikondan yapılmış. Bu tercih edilen emziklerden bir tanesi. Çünkü bazı emzikler böyle farklı oluyorlar ama şurası çok güçlü olmuyor. Dolayısıyla da kopup bebeğin boğulmasına sebep olur mu diye böyle full her şeyi silikondan yapılmış emzikler var. Ama iyi bir markanın emziğini kullanıyorsanız öyle kopmalar kolay kolay olmuyor. Yani gayet rahat ve emin adımlarla bu tarz emzikleri de kullanabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken silikon olsa bile BPA'sız olsun lütfen seçeceğiniz emzik ve hava kanallarının olması lazım. Bakın burada net görebiliyor musunuz? Mesela bu emzikte de çok güzel hava kanalları var. Aynı şekilde bu emzikte de hava kanalları var. Bebeğinizin rahat nefes alabilmesi için bunların olması gerekir. Peki tamam anladık, hepsi olabilir ama görün bakın, çünkü siz kutunun içinde bunları göremiyorsunuz. Bu emziklerin farkı ne? Bakın bir tane yine 0-6 ay emzik ucu, bir 0-6 ay emzik ucu daha. Aynılar mı? Hayır değiller. Alın size bir 0-6 ay emzik ucu daha. Aynılar mı? Hayır değiller. İlk etapta annenin memesini taklit eden emzikleri tercih ediyoruz. Bu da ne demek? Biraz daha ucu böyle damaklı olmasına gerek yok. Biraz daha anne memesini taklit eden yuvarlak uçlu emzikleri tercih edebilirsiniz. Şurasının yumuşak olması çok önemli ki bebek rahatça emebilsin. Böyle sert, yani anne memesi yumuşak, onun rahat ettiği, huzur bulduğu bir yer. Dolayısıyla onu taklit etmesi lazım emziklerin. Böyle sert, ağzını bozacak, dişlerin yapısını, damağının yapısını bozacak emziği sadece emzik vermiş olmak için vermemek lazım. O yüzden diyoruz ya, aslında hangi emziği neye batırırsanız batırın, bebek kendi istediği emziği kullanıyor. Ben aslında bu açıdan bebekleri de inanılmaz karakterli buluyorum. Zaten diyorlar ya, her bebek kendi karakteriyle doğar diye. Doğru. Mesela benim kızım bir tecrübeli anne, emzik konusunda tecrübeli anne olarak da size sesleniyorum buradan. Benim kızım inanılmaz çok emdikten sonra kusma problemleri oluyordu ve emziği kullanması şarttı yani. Ama asla ve kata emzik almadı yani. Oğlum ise birazcık sakinleşmede sıkıntısı olduğu için ben dedim ki ya Deniz'de hiçbir şekilde emziği veremedim. Bence Demir de kullanmayacak. Bir kere denedik ve Demir çok rahat emziği aldı. Yani siz ne yaparsanız yapın, bebeğiniz buna hazırsa o emziği alacak. O yüzden emzik alma kararı bebeğinizde tamamıyla. Gelelim emziklere. Şimdi bakın size şu yakın kameradan gösteriyorum. 6-18 ay. 6-18 ay için tasarlanmış 2 farklı emziği görüyorsunuz. Bakın bu size en başında söylediğim ilk kullanmanız gereken anne memesini taklit eden emzik başlığı. Bunu eğer ileri yaşlarda kullanırsanız hem damakta problem, hem dilde, hem de dişlerin birleşmesinde problem yaratır. Peki ortodontik emzik demek ne demek? Bakın burada çok güzel bir ortodontik emzik örneği görüyorsunuz. Ayı da tam uygun. Çünkü yine bir ortodontik emzik örneği göstereyim. Ortodontik demek damak için hafif bir kubbesi olması lazım. Dil içinde altın düz olması lazım. Yani çünkü bu emziği koyduğu zaman bebek ağzına
damak için damakla dil arasında büyük bir boşluk oluşturmaması lazım. O boşluğu oluşturursa hem damak yükseliyor hem de dişlerin arası açılıyor. Yani böyle bir şeyi ileri yaşlarda bebeğinizin kullanmaması lazım. Gerçekten. Yani bu bir felakete sebep olur. Ben öyle söyleyeyim size. Attım bunu. Şu tarz damaklı emziklerde de bakın farkını görebiliyor musunuz? Bir tanesi biraz daha küçük, bir tanesi biraz daha büyük. Demek ki yaşla beraber çocuğun ağzı ve damağı da genişleyeceği için ama hocam bunu seviyor, buna da alıştı. Ben o yüzden ayına falan bakmıyorum, gidiyorum sadece bu emzikle devam ediyorum. Yanlış. Olmaz. Çünkü bebeğinizin ağzı büyüdü, damağı genişledi. O zaman ne yapacaksınız? Daha ileriki yaşlarda yine bu tarz bir emzik kullanmanız lazım. Bakın, damağı kubbe şeklinde çok güzel. Dili düz. Hatta bebek emdiği zaman arada büyük boşluk oluyor mu? Olmuyor. Şurası nasıl? Tam görülebiliyor mu şurası? Bir başlangıç hali harika. Burayı da bebek ısırdığı zaman hiç arada bir boşluk olmuyor. Gerçekten ortodontik bir emzik. Peki emziklerin sterilizasyonu? Valla sterilizasyonu ben karışmıyorum. Çünkü her emziğin kutusunda bu emziklerini nasıl steril edeceğiniz ve ne kadar sıklıkla değiştirmeniz gerektiği yazıyor. Maalesef biz toplum olarak kullanma talimatlarını okumayı sevmeyen bir milletiz. O zaman lütfen başka birinden sterilizasyon dinleyin. Fakat önemli olan şey ne? Birincisi, kullanırken bu emzikler her zaman yere düşüyor ve enfeksiyon kaynağı dedik. O yüzden lütfen çift emzik kullanın. Yani veya diğerini yıkadığınız zaman ya da steril ettiğiniz zaman her zaman şöyle bir kontrol edin. İçine su kaçmış olmamalı. Ve yine en önemli şey, değiştirirken tabii ki bebeğin aylarına göre değiştireceksiniz. Çünkü damak yapısı da değişiyor. Hem de değiştirirken de yıpranmış olmaması lazım. Yani çünkü belli bir yaştan sonra bebeğinizin ağzında dişler oluyor. Dişleriyle bunları parçalamaya ve deforme etmeye başlıyor. O yüzden deforme olan emziği hemen değiştirmeniz gerekiyor. Peki emziği kullanıyoruz. İlelebet mi kullanacak? Ne zaman bırakacak? İşte emziği bırakma zamanı çok önemli. Çünkü riskleri de burada başlıyor. Artık katı beslenmeye geçmiş bebeğiniz. 1 yaşından sonrası için konuşuyorum. Anne sütünü de almayı azaltmış. Bir uyum içinde artık büyümüş. Oral dönemde sonlanmış. Dolayısıyla artık bebeğiniz emziği bırakmaya hazır. 2 yaşa kadar da eğer bir ağzında deformasyon olmuşsa bebekte emzik sebepli, eğer bebeğiniz ya da çocuğunuz artık 2 yaşında emziği bırakırsa bu deformasyon kendiliğinden düzeliyor. O yüzden bizim sınırımız 2. 2'de bu emzik işinin bitmesi lazım diye söyleniyor. Fakat biz diş hekimleri, çocuk diş hekimleri 4'e kadar bir parantez açabiliyoruz. Bu da ne zaman? Eğer çocuğunuzu biz sürekli kontrol ediyorsak, yani bir çocuk diş hekiminin kontrolü altındaysanız bu bırakma yaşını biraz daha genişletebiliriz. Neden? Çünkü damaktaki deformasyonun ne kadar olduğunu siz bilemezsiniz. Başka birisi de bilemez. Ancak biz bilebiliriz. O yüzden ben 2 yaşında geçmiş bebeklerde anneyle sohbetini yapıyorum. Diyorum ki bu çocuğun bezini bıraktınız mı? Biberon kullanıyor muydu? Onu bıraktınız mı? Emzirme rutini bitti mi artık? Yani çocuğu strese sokan her şeyi bitirin. Ondan sonra emziği bırakın. Çünkü bu stresli dönemlerde emzik zaten onu rahatlatan şey. Biz emziği niye veriyorduk? Çocuk daha rahat olsun, sakin olsun diye veriyorduk. O zaman önce emziği kesip ondan sonra bezi bıraktırırsanız bence gerçekten çok saçma bir iş yapmış olursunuz. O yüzden lütfen bu bıraktırma zamanlarını böyle bir aylara koyup evet 2 yaşında tik atalım, emziği bıraktık, bezi bırakalım, tik atalım değil. Bunların hepsini lütfen bir mantık çerçevesinde yapalım. Tamam, 2 yaşını geçti artık. 2 yaşını geçmiş bir çocuk emzik bırakmak için hazır. Zaten ondan sonra 2,5-3 yaşta bütün süt dişlenmesi tamamlanmış oluyor. Dolayısıyla bebeğiniz eğer, burası çok önemli. Bakın çok önemli. Yıldız yıldız yıldız. Tan 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 tan. Neresi önemli olan? Bebeğinizin emziği zarar verebilmesi için sadece ağzında tuttuğu süre önemli değil. Ne kadar basınçla emdiği önemli. Yani çünkü bazen anneler bana diyor ki hocam sadece yatarken 20 dakika veriyorum.
Yani sadece yatarken 20 dakika veriyorum, zararsız, ama bütün gün ağzında olan zararlı diye bir inanış tamamıyla yanlış. Tüm gün ağzında olan bebek eğer onu çok güçlüce emmiyorsa, sadece ağzında tutuyorsa, çoğu zaman atıyorsa, bazen damakta problem yaratmaz. Ama sadece 20 dakika diye emiyorsa sizin çocuğunuz, işte o zaman damak deformiteleri olabilir. Dolayısıyla burada yine 2 yaştan sonrası için konuşuyorum. Emzik bırakma zamanında sizin yardımcınız ya da rehberiniz çocuk diş hekiminiz. Evet, gelelim emziği bıraktırma yöntemlerine. Yani bu bıraktırma yöntemlerine başlamadan önce öncelikle bebeğinizin emziğe bıraktırmak için hazır olup olmadığına karar vermeniz lazım. Ne demiştik? Diğer alışkanlıklarını bırakmış olması lazım. Artık katı beslenmesi normale dönmüş olması lazım. Yani günlük yaşamına devam ediyor olması lazım. Zaten 2 yaştan daha büyük yaştaki bir çocukta emziğin sadece 2 tane zararı var. Bir tanesi dişlerde deformasyon yapabilir. İkincisi el aleme rezil olma riski var. Yani 2 yaşına gelmiş artık hala emziği ağzında mı? 3 yaşına gelmiş hala ağzında mı emzik? 4 yaşına gelmiş hala ağzında mı emzik? Olabilir yani. Lütfen dış seslere kulağınızı tıkayın. 2 yaşa kadar emzik bıraktırma yöntemlerinde biz biraz daha çocuğu böyle özendirici işlerle bıraksın istiyoruz. Daha masalsı yöntemlerle. Yani işte emziğini ben valla bir iki hastamda yaptık. O kadar da keyifli oldu ki helyumlu balonlar var. Böyle bağlıyorsunuz emziği. Unicornlara yolluyoruz. Emzik gitti. Veya deniz kenarındasınız. Herkes tabii İstanbul'da yaşamıyor ama elbet bir deniz kenarı, göl kenarı bulabilirsiniz. Aldınız emziğe attınız. Balıklar emziği alsın. Çünkü sen artık büyüdün. Sen artık büyüdün, güzel bir şey çocuk için. Sen artık büyüdün, emziğe ihtiyacın yok. Bu kedi işte yavrulamış, kedi yavrularına emziği verelim. Böyle masalsı, destansı yaparsanız her şey daha keyifli oluyor. Veya diyorsunuz ki hocam tamam benim öyle antin kuntin şeylere vaktim yok. O zaman 3 gün yöntemi var. Yani diyorsunuz ki bak sen artık büyüdün, biz bu emziği bırakmamız lazım. Çünkü yeni jenerasyon anneler, yeni jenerasyon çocukların da çok algıları açık ve akıllı olduklarını düşündükleri için katılıyorum. Ama her şey böyle söyleyerek olmuyor, ama yöntem sizin için. 3 gün öncesinden söylüyorsunuz çocuğa. Ahmetciğim biz senin emziğini bırakmaya karar verdik. Sen de büyüdün, katılıyor musun? O da evet katılıyorum diyor. İşte bu 2 yaşında nasıl diyor ben bilmiyorum. 4 yaşta belki geçerli bir yöntem. Ondan sonra takvime işaret koyuyorsunuz. Bugün emziği bırakma günü. Bakın 3 gün, lütfen bunu 4 gün 5 güne çıkmayın. 3 gün. Ondan sonra ertesi gün diyorsunuz ki senin emziği bırakma günün. 1 gün kaldı, yarın emziğini bırakıyoruz. Ve ertesi günde evet emziği bırakma günü diyorsunuz ve emziği bırakıyorsunuz. Valla bu bir yöntem olarak verilmiş. Bazısında işliyor diyorlar. Bizde işledi mi? No. Ben emziği nasıl bıraktırdım Demir'e? Valla ben şöyle yaptım. Demir'cim artık sen büyüdün, biz bu emziği kullanmayalım dedim. Hayır ben o emziği seviyorum dedi. Peki. Seviyormuş çocuk. Devam ettik biz. Sonra ikinci doğum gününde ben dedim ki ya Demir'cim işte oynuyorduk dışarıda ve emziği yere düştü. Tek emziğe düştüm bu arada ben. Çift emzikten artık tek emziğe düşmüştük. Çünkü emme zamanı da oldukça düşüktü. Ondan sonra parkta oynarken falan emzik yere düştü. Bu çok kirlendi. Sonra eve gidince de üstüne karabiber attık. Biz bunu ne yapalım, atalım, yenisini mi alalım falan derken attık biz bunu çöpe. Sonra Demir uykuya dalmak için akşam emzik istedi. Ben dedim ki hayır sen çöpe attın. O pis bir emzik artık. Ve ondan sonra da Demir evet artık emzikler pis ben de istemiyorum dedi ve ertesi gün emzik almadı. Bu yaşanmış bir hikaye. Evet var, oluyor. Yani bir günde çat diye kesen çocuklar da var. Fakat bazısı da inanın bir hafta boyunca ağlıyor. Bir hafta boyunca ağlayan bir hastamın annesi bana dedi ki Nida Hanım bir haftadır ağlıyor. Ben dedim ki bakın burada en önemli şey emziği bırakmaya karar verdiniz. Çocuk hazır değil. Eğer emzik için ağlıyorsa ve emziğin yerine başka bir şey koyuyorsa en sevmediğimiz. Bunu bıraktırmak mümkün değil çünkü. Dolayısıyla baktığınızda emzik yerine parmağını başka bir şey alıyor. Hemen lütfen emziğe geri dönün. Çünkü bunu bırakmaya hazır değil çocuğunuz. Ama bir haftayı zorlamışsınız. Başka hiçbir şey de yok. Biraz beklerseniz gerçekten yani 8. 9. günde artık o bitmiş oluyor.
Hatta ben emziği bırakmaya niyet etmiş ailelere diyorum ki çocuğunuz emziği bırakmaya hazır da siz hazır mısınız? Yani bu emziği bıraktırabilmek için çelik gibi sinirlerinizin olması lazım. Çünkü çocuk huzur bulduğu, sakinleştiği bir şeyden vazgeçiyor artık. Bir diğer yöntem de çocuğunuza emzik bırakmayla ilgili kitap okumak. Bu aynı zamanda size fikir de verebilir. Çok güzel emzik bırakma kitapları var. Hatta bence bir gün bununla ilgili video çekelim. Çekelim ve şuraya koyalım. Yakın zamanda beklemeyin. Ama olacak yani. Takipte kalın. Abone olun. Şimdiden söylüyorum. Videonun sonunda da söyleyeceğim. Şimdi de söylüyorum. Emzik bırakmak için tercih etmediğimiz bir tane yöntem var. Vallahi benim kızımın döneminde bu çok öneriliyordu ama artık tercih edilmiyor. İşte emziğin içine iğneyle sirke sıkın veya emziğini kesin, biçin. Yani bu iş mutsuz edecek şekilde olmamalı. Lütfen çocuğunuzu ne duygusal, psikolojik açıdan yorarak lütfen emziği bırakmayın. Bu koskocaman emzik dosyasından sonra bile hala aklınızda sorular varsa lütfen aşağıya yazın, yorum bırakın. Her birini tek tek cevaplayacağım. Bir de söylemiştim ya, abone olmayı unutmayın.